Seyran nihayet Ferit'e tam anlamıyla res çekti ve gururunu daha fazla yere sermeden Yalı'dan ayrıldı. Seyran'ın Yalı'dan ayrılmasıyla birlikte Ferit'in oldukça dağılmış halini göreceğiz. Zaten 15. bölüm fragmanında Ferit'in delirmiş tavırları da tamamen bundan kaynaklanmakta. Son sahnede balkonda ağlayan Ferit fragmanda görüldüğü üzere içeri girdikten sonra o acıyla farklı bir kafa yapısına bürünüyor. Muhtemelen Ferit uzun süre aşağı inmeyince Asuman meraklanarak Ferit'in yanına gidecek. Ancak Ferit'i delirmiş veya kriz geçirirken bulacak. Peki fragmanda görülen Seyran'la Ferit'in alışveriş sahnesi hayal mi? Bu sahne çok büyük ihtimalle Ferit krize girdikten sonra trans haldeyken kafasında kurduğu görüntülerden ibaret. Çünkü sahnede hem Ferit'in çocukluğunu hem de Seyran'la güle oynaya şakalaştıklarını görüyoruz. Yaşanan bunca olayın üstüne Seyran'ın bu kadar kolay Ferit'i affetmeyeceğini düşündüğüm için bu sahnenin kesinlikle Ferit tarafından kurulan bir hayal olarak düşünebiliriz. Peki Ferit Seyran'ı Yalı'ya döndürebilecek mi? Fragmanda Ferit'in ev basar gibi Seyran'ı almaya çalışmasını gördük. Ancak burada Seyran hala dönmeye niyetli değil. Set fotoğraflarında 15. bölümde Seyran'la Ferit'in aşağıda arabada konuşurlarken bir fotoğrafı var. Ancak ben bu sahnede Seyran'ın geri dönmeyeceğini, sadece Ferit'i sakinleştirebilmek için arabada konuşacağını düşünüyorum. Zaten Seyran bu saatten sonra Yalı'ya kolay kolay dönmez. Çünkü bu evlilik artık Halisa ile Kazım'ın kendi aralarındaki büyüklük kavgasına da dönüştü. Kazım her ne kadar bu zamana kadar bize kötü bir karakter gibi gelse de birkaç bölümdür kızı ve kendi itibarı için kimseye boyun eğmemesi bence oldukça güzel bir davranış. Hatta 15. bölümde hatırlarsanız Halisa bu iş tatlıya bağlansın derken Kazım burada Seyran'ı uzun uzun inceliyor ve aslında bir nevi Seyran'ın ne kadar mutsuz olduğunu da görüyor. Bu sahneden sonra Kazım tam olarak ipleri koparıyor ve bu işin bu kadar kolay halledilemeyeceğini söyleyerek Seyran'ı Yalı'dan alıyor. Ferit bu zamana kadar Seyran'ı babası üzerinden vurarak ona sürekli kucaklayıcıymış gibi davransa da Seyran'ın bu zaafından faydalanarak kendi kafasına göre istediği her şeyi yapabileceğini zannediyordu. 14. bölümde Pelin'in yanına gitme sebebi de bu. Çünkü Seyran her şeyi göze alarak Ferit'i geri döndürmeye gitti. Hatta bunu Yusuf'u kullanarak yaptı. Yani Ferit bu bölümde Yusuf'la havalimanına geldiği için Seyran'a her ne kadar kızsa da sabah her şey normalmiş gibi davranmaya başladı. Çünkü Ferit için artık Yusuf bir tehdit değildi. Nedeni de Seyran'ın Yusuf'u bile yok sayarak kendisi için havalimanına gelmesiydi. Bölümde Ferit bunu fark ettikten sonra Yusuf'la bu yüzden dalga geçiyor ve onu küçümsüyor. Yani dediğim gibi tüm bunları düşünen Ferit Seyran'ın artık kendisinden hoşlandığına emin oldu. Bu yüzden tekrardan eski haline bürünerek Pelin'in yanına gitti. Tabi bu bölümde herkesin en sevdiği sahnelerden biri de Pelin'in de artık kendisini kullandırtmayarak Ferit'e res çekmesi oldu. Böylece Ferit iyice yalnızlığının içinde kaldı. Peki Kazım'a Antep'e mi dönecek? Halisa bu zamana kadar hep feraset sahibi ve anlayışlı bir insan gibi gözükse de son sahnede artık yavaş yavaş asıl Halisa'yı tanımaya başladık. Kendisine karşı en ufak bir tepkide tüm sinirini boşalttı ve bunu sadece Kazım üzerinden değil Kazım'ın tüm ailesini aşağılayarak yaptı. Seyran bu sahnede iyi ki aşağıda değildi. Çünkü bu sözlerden sonra Seyran'ın da ailesine edilen hakaretleri duyduktan sonra tekrar Korhan ailesiyle birlikte yaşamak isteyeceğini zannetmiyorum. Aynı zamanda bölüm boyunca Seyran'ın Ferit'e "Deden en çok beni seviyor" diyerek dolaşmasından sonra Halisa'dan bu sözleri duyması şok etkisi yaratırdı. Tabii Kazım Ağa oldukça hırslı ve ne olursa olsun gururlu biri. Halisa'nın kendi mal varlığıyla Kazım'ı ezmeye çalışmasından sonra Kazım'ın Antep'e döneceğini kesinlikle düşünmüyorum. Hatta Kazım Antep'teki tüm mal varlığını sattıktan sonra çok büyük ihtimalle Korhanların yanındaki Yalı'ya taşınacak ve Korhanlarla Kazım Ağa'nın rekabetini de izlemiş olacağız. Zaten hatırlarsanız Seyran mücevher ve takı tasarımı oldukça yetenekli biriydi. Bu konuda Ferit'e de yardım etmişti. Yani Kazım Ağa Seyran'ın bu yeteneğini kullanarak Halisa'ya rakip olabilir. Peki Hattuç'la Halisa arasında neler olacak? Hattuç Halisa'nın Kazım'a söylediklerini duyduktan sonra tekrardan Halisa ile olan geçmişini hatırlatarak "Bana yaşattığın kaderi şimdi de yenime mi yaşatacaksın?" diyor. Halisa'nın Ferit'e bu kadar düşkün olmasını düşünürsek büyük ihtimalle gençliğinde Halisa da torunu kadar çapkın biriydi. Ve Hattuç'la aralarında ne kadar aşk olsa da Halis yerinde durmayarak Hattuç'la olan ilişkisinin bitmesine sebep oldu. Yani fragmanda anladığımız üzere Hattuç da Halisa'ya posta koyuyor ve ipler gittikçe kopmaya başlıyor. Fragmanda Suna ile Abidin'i gören İfakat ne yapacak? Suna birkaç bölümdür Abidin'le arasında olan ilişkiyi gittikçe yakınlaştırmaya başladı. Hatta Fuat'la kantinde oturdukları sırada Seyran Halisa'nın yanına gitmek için masadan kalkarken Suna Fuat'la kalmamak için "Ben de seninle geleyim" diyor. Yani Fuat her ne kadar Suna ile yakınlaşmak istese de Suna'nın gönlü Abidin'den yana gibi duruyor. Aynı zamanda Asuman Fuat'a Suna
Suna ile Abidin'in arasında sence bir şey mi var dedikten sonra Fuat bu soruya hafiften sinirleniyor ve ne münasebet onlar denk değiller diyor. Yani açıkça kendisini Abidin'den üstün görüyor. Yine de Suna asansöre binerken bile Abidin'le beklemek için Fuatlarla asansöre binmedi. Yani Suna'nın Abidin'i tercih ettiğini söyleyebiliriz. İfakat ise Suna'yı Fuat'la birlikte olması için eğitmek istiyor. Böylece çocuğu olmayan Fuat'ın tekrardan bir şansı olacak. Aynı zamanda İfakat Yalı da Suna'yı istediği gibi yönlendirebilecek. Yani İfakat bu durumu gördükten sonra çok büyük ihtimalle Suna'yı Abidin konusunda uyaracaktır diye düşünüyorum. Evet dostlar, genel olarak 15. bölüm hakkında söyleyeceklerim bunlar olsa da sizlerin de yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Hatta yaptığınız analizleri bir sonraki videomun sonunda beraber yorumlayacağız. Bu yüzden yorumlarınızı mutlaka aşağıya yazın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.